We are the best. We are the best Galatasaray kanalında tekrar sizlerle beraberiz. Birkaç dakikalık gecikmemiz oldu. Nedeni rejideki teknik sorundan da arkadaşlar. Onu hallettik. Hemen yayına girdik. Arkadaşlarımız da gelmeye başlayacaklardır büyük bir ihtimalle. Ve sizlerle gündemi, dünkü maçı, ondan önceki Galatasaray'ın maçını, bunlar hakkında bazı konuşmalar yapacağız. Zaten ağzı olanın konuştuğu bir ülkede yaşıyoruz galiba. Çünkü o kadar boş konuşmalar duyuyoruz ki şaşkınlık, yani artık bu ülkede biraz arka planda kaldı gibi gözüküyor arkadaşlar, ama ben Kıvanç Öztürk, namı değer Jordan Kibo, sizlerle tekrar beraberim ve Galatasaray'la ilgili konuşmaya bir ritüel yaptıktan sonra başlayacağım arkadaşlar. Ayhan Dermansız, Kıvanç abi seni çok seviyorum. Barça maçında umudum var mı? Var elbette. Galatasaray'ın çıkacağı her maçta umudum var ama Mustafa Can Yakar, iyi yayınlar dostlar. Kıvanç abi, bu Fener ne ağladı ha öyle, haklılar mı demiş. Evet, doğru. Ben onların pozisyonları normalde Arena Aslan'da böyle hani haftanın pozisyonu olarak paylaşıyordum. Bugün yapabilirsem bugün, olmazsa yarın sizlere onların pozisyonlarını getireceğim. Ya ağlamayı bırak, aslında şükretmeleri lazım ama yine de çok iyi yapıyorlar bu işi. Serpil Adalı, Fener'in işi ağlamak zaten demiş, cevap vermiş. Kıvanç abi, biz asıl ne yaparız onu konuşalım. Çok korkuyoruz demiş. Aynen öyle. Dünkü maçını Barcelona 2-1 kazandı ama genel olarak yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı diye okuduk medyadan, Marka gazetesi. Bakalım biz neler yapacağız. Onları sizle dertleşiriz, konuşuruz arkadaşlar. Tarık Karaman, Kıvanç abi, Fener ve Beşiktaş hala niye alıyorlar ve bizim başkan nerelerde? Sen çok farklısın demiş. Teşekkür ederim. Başkan nerelerde? Onunla ilgili konu isterseniz ilgi yansı geldiği zaman konuşalım. Çünkü bir start verildi arkadaşlar. Bu start hayırlı mı, hayırsız mı, onları belki beraber değerlendiririz. Murat Esen, bugün biraz geriye düşmüşsün dostum. Kıvanç abi, Murat abi, Emre kardeşim iyi yayınlar, selamlar demiş. Havin Yasugev, Şırnak'tan herkese selamlar, iyi yayınlar abiler demiş. Velat abi gelmiş, iyi yayınlar, başarılar demiş. Cem Bey, iyi yayınlar dilerim. We are the best ailesi, like attım, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aslanım benim 1905 kardeşimiz gelmiş, iyi yayınlar Kıvanç abim demiş. O da öğlen ve akşamları biliyorsunuz 11'de yayın yapıyor. Kardeşimize destek vermeye devam edelim, sizlerden ricam bu. Servet Dinsoy, Kıvanç ağam, bu kuşlar neden bu kadar çok bağırmaya başladılar? Cik 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 birdenbire. Ben dünkü maçta hiçbir şey görmedim. Var mıydı bir şey? Aksine Fenerbahçe kurtulduğunda dua etmeli arkadaşlar. Neden mi? Hiç konuşulmayan konuları getireceğim size. Efe gelmiş dostum, iyi yayınlar. Forma işinle ilgileniyor Vedat abi. Mehmet Ali Priyev gelmiş. İyi yayınlar Kıvanç abi, sizleri seviyorum demiş. Mehmet Ali, dün cevap veremedim sana. Çünkü dersteydim. Çok özür dilerim kardeşim. Hep derslerim TV abi, yayınlar. Burak Başkan hala eskiye gönderme yapıyor. Kendi verdiği sözleri unuttu. Allah'ın adaleti yakana tecelli eder. Yani e, dünyada pek fazla bu tarz bir adalete şahit olmadım ama evet, doğru söylüyorsun. Eninde sonunda patlak verilecek ve eskilerle gündemde kalarak kendini haklı çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum ama yani dur bakalım neler yapmış neler yapmamış, birazdan o konulara değineceğiz. Gardiyan, iyi yayınlar Kıvanç abi, Web Derslerim TV, ayrıca ne ekmesi akşam Fener Ağlama şarkısını Schneider'den dinleyesim geldi demiş. Vallahi öyle ya. Tarık Küçük, hayırlı yayınlar demiş. Aşkın gelmiş, Kıvanç abi iyi yayınlar, Dursun Özbek falan diyorlar. Böyle bir şey yoktur umarım. Kendi otelinde takımı kampa sokup fatura falan kesiyordu. En kötü başkandı bence. Hayır, Dursun Özbek de başkanlık için hazırlanma aşamasında arkadaşlar. Ekip de oluşturuyor. Eğer bir seçim söz konusu olursa Dursun Özbek de sanıyorum seçime girecek gibi gözüküyor. Hayırlı mı olur? Onu zaten bir kere tecrübe ettik, biliyoruz arkadaşlar. Hasta cimbomlu, o pozisyon net kırmızı kart, hiç ağlamasınlar. O kadar çok şey var ki. Bak getireceğim bugün. Ayten Asil Koçak, Kıvanç Bey, Galatasaray Mart'ta Avrupa'da 17,5 milyon avroyu aldı mı? Nerede kullandılar? Bu bilgim var mı? Henüz almadılar. Yayınlar, Türk'ten başka dostu yoktur. Galatasaray'ın dostu Galatasaray'dır demiş. Aynen öyle. Türk'ün de Türk'ten başka dostu olmadığını hepimiz zaten defalarca şahit olduk. Feridun Barak gelmiş, iyi yayınlar demiş. Atimin Atarkin Atınıy uk. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Mr. Tayla Barça kendi kalesi Pene'yi rencide etmez. 5 atar, fazla atmaz demiş. Şimdi arkadaşlar, tabii katılımcı arkadaşlarımız hakkında da konuşmalara devam edeceğiz. Biz burada mümkün olduğunca chat'teki herkesin fikirlerini, sorularını getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi cumartesi günü bir maç oynandı.
Yayın ihalesi 7 Mart'ta. Web ters terim. 7 Mart'ta son durum açıklanacak. Evet, cumartesi günü bir maç oynandı arkadaşlar. Bu maç aslında şöyle baktığımız zaman ilk 11 bazında yani hemen hemen herkesin fena değil. Biz de olsak böyle çıkardık dediği bir 11'di ama oyun ilk yarıda bilhassa maalesef çok kötü bir oyundu. Konya bakmayın 2-0 yendi ama çok da büyük bir ağırlık koymadı oyuna. Koyamadı belki de. Ancak ikinci yarıda biraz toparlanma oldu takımda. Artık ne oldu içeride, ne konuşuldu bilemiyorum ama ona rağmen takım istatistikleri gerçekten kötü. Pozisyonlara girme şeklimiz çok kötü. İleriye top taşıyamıyoruz. Bazı pozisyonları size getirdim biliyorsunuz dün akşamki yayında. Yani bir atakta sağ bekin, sol bekin eğer yerini almamışsa, en azından birisi yerini almamışsa stoperlerin ne duruma düştüğünü dün pozisyonlarda gördük. Yani anlayacağınız arkadaşlar ne yanlış gidiyor Galatasaray'da bilmiyorum ama bir şeylerin çok çok yanlış gittiğinin hepimiz farkındayız. Suçlanan da kendileri dışında herkes oluyor. Gerek Fatih Terim oluyor, gerek Tonet'le ilgili bazı konuşmalar başladı yönetim içerisinde. Medya deseniz zaten yani artık medyaya benim diyeceğim bir şey yok. Bugün 7 Mart değil mi ya? Ha doğru. Tamam bugün akşam 17'ye kadar Cihat. Cihat bu akşam 17'ye kadar verilen süre doluyor. Ona göre bir cevap gelecektir. Dün Konya istatistikleri hakkında, Konya Galatasaray maçı istatistikleri hakkında konuştuk arkadaşlar. Bugün ben güncellemeyi yaptım. Galatasaray kalesinde 12 tane şut çeken Konya bundan 6 tanesinde isabet sağlamış. Biz ise 11 şut çekip 5'te 5 isabet sağlamışız. Ama size şu ayrıntıyı vermek istiyorum. 10 şut ikinci yarı ve 60'lardan sonra. Yani biz artık bir şekilde 90 dakikaya gücümüzü yayabiliyoruz ama bunu doğru kullanamıyoruz. Buradaki sorunun çözülmesi lazım. Doğru kadro tercihi yapıldığı halde böyleyse burada başka bir sıkıntı olduğunu herhalde sanıyorum hepiniz tahmin edersiniz. Konyaspor bizim kalemize 7 tane korner göndermiş ki bu 7 kornerde de gerçekten başarılı toplar kullandılar ve isabet sağladılar arkadaşlar. Ve biz ise 5 kornerle onların kalesine bir yoklama çektik ama bizde isabet düşük. Erol Tuncel abi Ukrayna'da futbolculara UEFA transfer izni verecekmiş. Yok mu öyle Kiev'de veya Donetsk'te adam gibi orta saha alıp var bir tane var. Onunla temas kuruldu. Size haberde vereceğim arkadaşlar ama bu bir kırmızı olarak düşünülmesin. Fakat temas kurulduğunu size söyleyebilirim. Ve oyuncunun da Türkiye'ye sıcak baktığını söyleyebilirim. Birazdan geleceğim. Şimdi ilk yarı toplu oynama oranlarımız bizim %41 iken Konya'nın %59'du. Ki ilk başlarda %60'a 40'ları gördük. Yani mümkün olduğunca biraz daha düşürdüler. Maç sonunda ise 47'ye 53 bitti. Yani Konya 53 bitirdi. Biz 520 toplam pas yaparken başarılı pas oranımız 435'ti. Bunun nedeni çoğunlukla paslarımızın geri alanda stoperler, bekler ve kaleci arasında yapılıyor olmasından da arkadaşlar. Ve Konya'ya baktığımızda 425 pas yapıyor, 352'si isabetli ki isabet oranları da %83, bizde %81. Onlar da genel olarak oyunu kendi yarı alanlarında kabul ederek ani çıkışlar yapmaya çalıştılar. Preslerden de iki takım sonuç alamadı arkadaşlar. Biz genelde Anholt ve Kerem'in bulunduğu kanadı %44 ile kullandık ama o kanattan %35 ile atak yedik arkadaşlar. Ve sağ tarafa baktığımızda Sacha Boey'in eski formunda olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Sizleri bu rakamlarla boğmayacağım arkadaşlar. Meraklanmayın. Ben istatistikleri şöyle bir verdikten sonra şimdi kısaca bazı bilgiler vereceğim. Ondan sonra sizlerle diğer konuları konuşacağız. Asıl konuları konuşacağız. Pazar günü voleybol maçımız vardı arkadaşlar. Avşar Madensuyu Afyon Belediye deplasmanındaydı Galatasaray ve 3-1'lik bir galibiyet aldı ve bu sayede 6. sıradaki yerini korudu. 38 puanda ancak Halkbank 22'de 22 yaparak ligde devam ediyor. Erkek voleybolda Halkbank fırtınası esmeye devam ediyor. Hemen arkasında akabinde de Fenerbahçe HDI Sigorta yerini almış. Peki kadınlarda ne oldu? Kadınlarda da arkadaşlar biz gittik Nilüfer Belediye'yi ciddi bir rakiptir. 3-0'lık bir skorla yendik.
Ve bu haftayı voleybolda en azından çifte galibiyet haftası olarak tamamladık. Galatasaray nerede? 5. sırada arkadaşlar. 45 puanı var. 22 maçta 15 maçı kazandık. 7 maç mağlubiyetimiz var. 2 mağlubiyet otomatikman Fenerbahçe'ye zaten. Vakıfbank ise 59 puanla lider durumda. İlk 5 burada sanki hemen hemen şekillendi gibi görülüyor. Yani pazar günü erkek voleybol ve bayan voleybolda arkadaşlar çifte zafer yaşandı ve bu şekilde sonuçları aldık. Peki şimdi gelelim basketbolda ne oldu? Hemen onu da verelim size. Atlamayalım. Kelsey Plum'un ekranın sağında gördüğünüz beyaz oyuncu 30 sayıya ulaştığı ve double double yaptığı maçta maalesef 90-85 bizim Nesibe Aydın'a mağlubiyetimiz söz konusu. Ligde 5. sıradayız arkadaşlar. Nesibe Aydın 3. sıraya yükseldi. 20 maçta 11 galibiyetimiz var ve gerçekten Galatasaray buralarda birazcık zorlanmaya başladı. Takım geç oluşturuldu. Shanta Evans sonradan geldi. Kelsey Plum sonradan geldi. Kaylee Davis sonradan geldi ki maçta bence biraz agresifti. Teknik faul de aldı. Atılmaması bir sürpriz arkadaşlar. Kalan maçlarımız ise İzmit Belediye ile oynayacağız. OGM Ormanspor, Beşiktaş'la Elazığ, Bursa Büyükşehir ve Bellona Kayseri ile oynayacak Galatasaray basketbol takımı ve bu 6 maçtan sonra ne olacak? Maçlarımız ligde tamamlanacak. Ama bunu unutmayalım. Galatasaray bu Ukrayna ve Rusya savaşından doğan bir şansla Euro Cup'a çağrıldı ve çeyrek final maçı oynayacak. Arkadaşlar Sekzart takımıyla oynayacak ve çeyrek finale geçerse yarı finale Euro Cup'tan devam edecek. Biz Euro Cup'ın yabancısı değiliz. Euro Cup'ta daha önce şampiyonluklarımız var. Euro Lig'de de öyle. Yani gerçekten arkadaşlar Galatasaray basketbol takımı bayanlarda geç kalınsa dahi performansını arttırarak devam ediyor. Onu size söyleyebilirim. Hemen şöyle şeyi vereyim size. Bugün güzel haberlerim var size. Yani güzel bilgiler vereceğim size arkadaşlar. Galatasaray Nef'in basket maçı hakkında bilgi verelim. Öldük dirildik. Neredeyse 18-19 sayı farka gelen maç son anda 74-73 gerideyken 75-74 bizim oldu ve dirildiğimiz maçta galip geldik. Galatasaray'ımız 5. sırada 22 maçta 13 galibiyet 4 mağlubiyeti var. Burada ne önemli? Burada ilk 8 önemli arkadaşlar. Mesela ben size bu konuda da hemen bir bilgi vereyim. Sonra futbola geçiyorum. Asıl konumuz futbol arkadaşlar. Bakın mesela ligin böyle bitmesi durumunda playoff maçlarını Pınar Karşıyaka ve Galatasaray oynayacak. 4'te 5. Nasıl oynayacaklar? Pınar Karşıyaka 4'te bitirirse Galatasaray bir maç fazla İzmir'e gelecek. Dolayısıyla eşleşmeler böyle oluyor. Birinci olan 8. olanla, ikinci olan 7. olanla şeklinde bu uygulama playoff'ta devam edecek. Tabii playoff maçları biliyorsunuz 3 maçta başlayarak 7 maçta biten serilerde oynanıyor. Yani final maçı 7 maç. 7 maçın 4'ünü alan şampiyon oluyor. Tural Baygun, Perşembe günü işimiz Allah'a kalmış. Ukrayna, Rusya mutlaka bize yarayacak oyuncular vardır. Olsa bile zaten şu saatte artık biliyorsunuz alınmazlar ama görüşme var bir tane oyuncuyla. Mehmet Kuş, Burak Elmas'tan kurtulabilecek miyiz? 5 yıl yaşlandırdı beni demiş. Ya ben genelde gülen bir insanım. Ben bile kalp krizi geçireceğim artık ama tarihte böyle bir Galatasaray görülmedi arkadaşlar. Şenol Coşkun, iyi yayınlar Kıvanç abi, Berat abi saygılar sevgiler. Berat abimiz işte Şenol kardeşim bilgin olsun. Tarık Küçük abi yönetim ve Galatasaray oynama şekli çok kötü. Ultra Aslan tepkisi ortada bir açıklama gelecek mi demiş. Ultra Aslan açıklamasını yaptı. Bence çok geç kaldı. Ancak Ultra Aslan'da garip şeyler de oluyor gibi. Yani bir birliktelik yok gibi. Kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor galiba. Ama Ultra Aslan bizim en büyük oluşumlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz kulübün. Yönetimde bazen onlarla paralel gidiyor. Bazen de karşılarında duruyor. Ya bir dakika kardeşim sen kimsin böyle konuşuyorsun'a getiriyor ama Ultra Aslan bayağı ağır hazırlıklar yapıyor arkadaşlar. Tarık Küçük okumuştuk. Burak Ataseven bizimkilerin dili 20 dakikada dışarı çıkar Barcelona maçında demiş. Yok kondisyon olarak iyiler, fena değiller arkadaşlar söyleyeyim ama
Bakın Barcelona'da ben Barcelona'yı da inceliyorum. Size getireceğim o yansıları. Bir sonraki yayında belki yarın belki ondan sonraki gün ama maç önünde siz de Barcelona'yı şöyle detaylı bir inceleyeceğiz. Barcelona genel olarak topu koşturuyor. Yani topla beraber rakibi koşturan bir ekip. Kısa paslaşmalarla temelinde zaten oyun prensibi odur. Messi varken de öyleydi. Hep öyle devam ediyor ki ona göre bir kadro kurdular. Kısa paslaşmalarla, ani hızlanmalarla oyuncuların oyundan düşmesini sağlıyorlar. Tabii son vuruşlardaki başarıları hiçbir şekilde inkar edilemez. Süper Lig puan durumu dünkü maçlardan sonra gene bir şekillendi. Biz Galatasaray olarak 12. sıradaki yerimizi koruduk. 35 puandayız arkadaşlar. -2 iyi avaraja sahip olduğumuz için Antalya'nın üstündeyiz. Altımızda maç kalmadı. Üstümüzde Gaziantep, Kayseri, Hatayspor, Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları var. Dolayısıyla bizim altımızda pek fazla bizi etkileyecek bir durum söz konusu değil bu hafta. Ama biz kimle oynayacağız Barcelona dönüşü? Diğer bir arkadaşla oynayacağız. Evet Efe, Ultra Aslan da hiç suçsuz değil. Yani kim suçsuz ki? Yani bizler bile bazen suçlu duruma düştük. Çünkü bizler de takımımıza bazen hatalı yorumlarda bulunduk. Ben bunu kendi adıma size itiraf edebiliyorum. Ama genel olarak bizlerin dışında Galatasaray'ı düşünenin olmadığını da hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Görülüyor çünkü. Yani bu 2 kere 2 4. Ama birileri çıkıyor 2 kere 2 kaç diye sorduğunuz zaman kaç olmasını istiyorsunuz diye soruyor. Evet. Mübarez İbrahimoğlu, Kıvanç kardeşim Eyüp'ten sorabilirse misin lütfen Campos'u niye savunuyor? Getson'u değil. Pulgar'ı alan adam hatta değil ihanet yapmıştır. Onu savunanlar da demiş. Yok. Anladım ben yorumunu ama Eyüp her zaman için bizim değerli bir kardeşimiz. Şöyle söyleyelim. Pulgar meselesini ben daha önceki yayınlarda söyledim arkadaşlar. Aslında iyi bir oyuncu. Aslında değerli bir oyuncu. Hatta ben size söyleyeyim İspanya'dan 2-3 kulüp Pulgar'la ciddi anlamda ilgileniyor. Onu söyleyeyim. Fakat nedense ben onu şey olarak görüyorum. Ağzı çalınan parmak bir parmak bal derler ya hani böyle bal çalar. Ha bak ağzına işte bir lokma bal verdim diye. Ben onu biraz öyle görüyorum. Yani 6 ve 8'i almadılar. Bir ara torrente attılar yükü ki ben sanmıyorum kimsenin böyle bir hata yapacağını. Ondan sonra Getson meselesi çıktı. Getson meselesinde almıyoruz dediler. Sonra tak bir anda Beşiktaş devreye girdi ve Rize'ye gönderildi. Yani bunlar da tabii ki bir anda ortada kaldılar arkadaşlar. Dolayısıyla yani bir şey diyemiyorum ama bu takım yükselişe geçecek. Ben çok inanıyorum. Yani bu takım ligden düşmez. Düşmeyecekti. Düşecek bir takım değil. Ama Konya maçı sonrası Luis Campos, Pascal Sensible, Torrent ve Burak Elmas. Büyük bir zirve yaptılar. Bazı oyuncular artık gözden çıkarıldı ve bu takımda olması istenmiyor. Fakat ana soru şu. Eyvallah siz bu projeyi uygulayabilirsiniz belki. Getireceğim o projeyi. Ama siz kalacak mısınız? Apayrı bir durum. Kıvılcım Nazlı Torrent kendinden çok emin konuştu basın toplantısında. Öyle İspanyolların genel yapısı öyledir zaten. Almanlar ve İspanyollar Konya maçı için çok üzülmedim. Bence oyuncular Barça maçına çok odaklanmışlar dedi. Acaba Torrent nereye odaklanmış? Torrent çıkışının Torrent taraftarla arasında sevgi bağını kurabileceği maç olarak Barcelona maçını görüyor zaten. Yani Barcelona'dan alınacak bir tur vizesi veya en azından çok ezilmeden gerçekten iyi bir oyunla da olsa elenme durumunda taraftarla arasında yeniden köprü kurabileceğini, taraftarla barışık bir ortam sağlayabileceğini düşündüğü için hiç oyunculara laf atmasın. Bence asıl kendi aklı da Barcelona maçındaydı arkadaşlar. Yani ben bir şey diyemiyorum ama Torrent gerçekten güven sarsmaya devam ediyor. Ama asıl suçlu Torrent değil arkadaşlar. Bu takımı kuran Burak Elmas ve Fatih Terim'di. Fatih Terim gitti şimdi. Fatih Terim de açıklama yaptı. Onu da getireceğim size. Ama Burak Elmas hala yerinde duruyor ve bu durumu nasıl kurtarabilirim diye uğraşırken sürekli o kurtarma yönelik işlerin hatalılarını yapıyor. Ve bunları dilimizde tüy bitti burada anlatmaktan ama bizler tabii ne alıyoruz? Biz yayıncılar veya yayın yapan arkadaşlar hep tehditlerle bizim gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Ama doğruları söylüyoruz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok yani. Şimdi bu kadar gürültü, patırtı, Galatasaray'ın durumu konuşulurken ben çok garipsedim. Oğulcan Adın. Abi hiç mi işimiz yok bizim anlamıyorum ben yani.
Yani Konya maçında Marka kaptan çıktı diye medyaya yaptığı açıklama ve attığı tweet. Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at, sahada bütün pislikleri yap, gel Galatasaray'a kaptan ol, ne güzel dünya ya demiş. Ya abi ben anlamıyorum. Yani bakın arkadaşlar hep beraber dertleşelim. Kızarız, ederiz, eleştiririz, överiz, her şey yapılabilir. Ama biz ayağa kalkmaya çalışırken şimdi bu ne perhis, bu ne lahana turşusu demez misiniz? Olcan senin işin ne abi? Senin işin markaya laf atmak mı? Seni de biliyoruz bazı hareketlerinden dolayı. Dolayısıyla ben bu kadar gündem değiştirici, aptalca açıklamalardan sıkıldım. Ben Galatasaray'ın artık doğru yola girmesini, yükselmesini istiyorum ama bakalım neler göreceğiz. Tural Baygün, Burak Elmas başkan seçildiğine sevinmiştim. Biz oynadık. Hem genç hem de TFF'den Galatasaray düşmanlarından kulübü savunur, masaya yumruğu vurur diye düşünüyordum. Şimdi ise tez zamanda istifa diyorum. Peki sen böyle düşünüyorsan hemen şöyle bir senin şeyine gelelim, bir konuna girelim istersen. Çünkü ben size şöyle bir görüntü göstereyim. Tarafsız TFF toplu halde Fenerbahçe Trabzon maçında. Tarafsız TFF. Ve bir ara görüntülerde yakaladım. Nihat Özdemir ayağa kalkıp böyle pozisyonlarda heyecan bile yaptı. Babacım siz tarafsızsınız. Oraya bir TFF sorumlusu, TFF'nin başı olarak gidiyorsun. Arkanda da ekibinden elemanlar var. Ama sen orada amigo gibi maç seyrediyorsun. Olacak şey değil arkadaşlar. Ben bu adamların tarafsızlığına asla inanmadım. İnanan varsa sizlerin içinde saygıyla dinlerim, sohbet ederim. Hiç de sıkıntı yok. Tur abi Aygün, evet Efe, Olcan kim ya? Olcan adın Efe. Şenol Coşkun, Torrent Barça maçını alıp da kendini affettirmeye çalışacak. Aynı şeyi söyledik zaten. Başkan da bence kabullenecek. Acaba taraftar kabullenecek mi demiş. Bakın Galatasaray taraftarının size anlatmaya gerek yok. İçinizde çok gençler var biliyorum ama benim yaş grubumda olanlar da var. Galatasaray taraftarı öyle bir maçlık iki pozisyonluk şeylere bakmaz. Galatasaray taraftarı genel olarak değerlendirir. Galatasaray taraftarının büyüklüğü de zaten buradan gelir. O yüzden Barça maçında tur müzesi mi alacak? Al abi. Bizim için büyük bir saygı, büyük bir onurdur. Ama bunlar geçmişte yapılanları asla kapatamaz. Bunlar ortaya çıkacak. Bunlar konuşulacak. Getireceğim Baybars, getireceğim. Trabzon hatta isterseniz bugünkü yayında şöyle hani akşam yayınlarına daha detaylara giriyoruz. Ben size bugünkü yayında şöyle bir isterseniz çok bağırdıkları şeyi getireyim diyeceğim ama dur getirmeyeyim. Önce şeyi getireyim size. Bakın öyle bir durumdayız ki PFDK'yı göreve çağırıyorum. Sevklere baktım hala bir sevk yok. Belki rapor daha verilmemiştir. Arkadaşlar 90 dakika hakeme ve TFF'ye küfredildi. TFF başkanı ve ekibi stat'taydı. 90 dakika. Yani daha maç başlamadan başladılar. Maç bittiğinde zirveye geldiler. Peki 90 dakika rakip takıma ağza alınmayacak küfürler sayıldı. Peki hakeme ağza alınmayacak, anası avradı söz konusu olacak şekilde hakem hakaretler işitti ki Zorbay Küçük'ü bitimiz kadar hiçbirimiz sevmiyoruz. Bak bunları konuşalım. Basına da bir sürü hakaretlerde bulundular ama TFF disiplin talimatı gereği hala PFDK sevkleri açıklanmadı. Saha olayları büyük. Şimdi bakın burada gerek Burak Başkan'ın gerek rahmetli Mustafa Cengiz Başkan'ın gerek bizlerin dillendirdiği konu çok önemli. Şimdi işte eşitliği göstereceksiniz. Hadi bakalım bu takımı PFDK'ya bir sevk etme veya gereken cezaları verme. İnan Nihat Özdemir Başkan, TFF Başkanı, Galatasaray'dan belki cevap alamazsın, yorum yapmazlar ama seni burada topa tutacağız, topa. Senin bu yaptıklarını ben UEFA'ya kadar da göndertirim. Gereğini yapman gerekiyor. Bunlar resmen hakaret, taciz, saldırı eylemlerinden ve küfürlü tezahüratlardan ceza almalılar. Bak benim Fener maçıma daha var. Ben istemiyorum öyle bir şey. Hatta benim maçımda taraftarı olsun. Hiçbir sorun yok.
Çok özür dilerim. Hatta bir ara ırkçı hareketler yaptılar. Irkçı hareketler yaptılar. Kime biliyor musunuz? Vakayeme'ye yaptılar. Ve bunlar hiçbir şekilde gündeme gelmedi arkadaşlar. Ben hala PFDK'yı takip etmekteyim. Ve gelelim şeye. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu. Arkadaşlar şu pozisyona ikisi de böyle kırmızı kart olur mu dediler. Doğru. Hapoel Halon maçını Mert Galatasaray eğer bu performansıyla oynarsa rahat kazanacaktır diye düşünüyorum ki kazanmak zorunda. Dolayısıyla ben o maçın çok kolay olmasa bile rahat geçeceğini düşünüyorum. O yüzden o maçta ümitliyim. İzleyin, keyifli olacaktır. Arkadaşlar Ahmet Çakar bela okumuş tweetten. Kime? Zorbay Küçü'ye. Ben Ahmet Çakar'a şu sözü hatırlatmak istiyorum. Malum televizyonda, malum programda yapmış olduğum bir açıklama bu. Benim açıklamam değil. Bu çocuğu ite köpeğe yedirmeyin dedim. Acaba kimden bahsettin? Yoksa başka biri miydi? Galatasaray'dan bahsettin değil mi? Peki sen niye şimdi o Galatasaraylıları soktuğun duruma sen giriyorsun? Zorbay Küçüğü niye kendin yemeye çalışıyorsun? Bu pozisyon kırmızı kart değil diyorsan acilen senin elindeki tüm şiltleri, madalyaları ve ödülleri federasyonun geri alması lazım. Şu pozisyon sana göre kırmızı değil öyle mi? Şu pozisyon. Bir insan daha nasıl olmalı? Ne yapsın? Kafasında harmandalı mı çeksin? Bu pozisyona kırmızı kart değil diyen Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve malum o TV'deki zavallılar. Sizler spordan anlıyorsanız işte bu spor o yüzden bu halde. Bu futbol işte bu yüzden sizin gibiler yüzünden bu halde arkadaşlar. Direkt kırmızı dedi mi Erman Toroğlu? Hayır, Erman Toroğlu'nun bir açıklamasında buna kırmızı vermek doğru değil, verene de karışmam dedi benim izlediğim. Dikkat ediniz ne demek ya? Ben ona dikkat etmiyorum. Yani ben hepsini takip ediyorum. Dikkat edecek bir durum yok. Bu benim yorumum zaten. Size anlatıyorum. Kurallarda bu net bir kırmızıdır. Ama maalesef kırmızı dediyse eyvallah. Ama benim izlediğim yayında şu cümleyi kullandı arkadaşlar. Şu dedi ben kırmızı vermezdim ama verene de hayır demezdim. Bakın bu kadarlık bir esneklik payı bile yok. Bu net bir kırmızı kart. Net yani bunun daha sorgusu yok. Ama Fenerbahçeliler maalesef bu konuda çok fazla eyyam yaptılar. Yani ben de Ahmet Çakar'la Erman Toroğlu'nun bazı kararlarını şimdi hazırlıyorum. Sizlere getireceğim. Ben gerçekten şaşkınlık içerisindeyim arkadaşlar. Ben size şimdi bir şey daha göstereceğim. Tabii bununla bitmedi. Bu eyyamlar biter mi arkadaşlar? Eyyamcılar görev başındaydı. Ya arkadaş sizin işiniz gücünüz Galatasaray'la mı uğraşmak veya başka takımlarına yaltaklık yapmak mı? Ya çıkın yorumunuzu yapın ya. Biriniz eski, ikiniz eski futbolcu, öbürünüz eski hakem. Çıkın yorumlayın. Bu şaklabanlıklar, bu hareketlere ne gerek var? Dün Anya diyorsunuz, bugün Konya. Neden böylesiniz? Tamam Erman Toroğlu kırmızı ise eyvallah arkadaşlar. Tamam bunu düzeltmeyin. Benim izlediğim yayında, canlı yayında orada ben kırmızı vermem dedi. O yüzden bunu getirdim. Tamam problem yok. Benim zaten hedefimde burada şey var. Erman zaten şaşırttı beni. Erman Toroğlu dobra bir adamdır. Gördüğünü direkt söylemesi lazım. Neyse Ahmet Çakar'dan bahsediyoruz. Asıl derdimiz bu. Bak program o. Erman Toroğlu'nun resmini gören var mı? Yok. Doğru takma değil arkadaşlar. Bakın şunu söylüyorum. Haklısın İbrahim Bey. Ama bu takma değil. Şu önemli. Dün başka şey, bugün başka şey. Dün Zorba'yı iti köpeğe yedirmeyin diyen adam bugün çıkıyor Zorba'nın yönettiği maç için leke diyor. Kara gece diyor. Yani bunun diyor lisansı iptal edilmeli diyor. Babamın oğlu değil. Bu kadar şu kadar da sevmiyorum. Etsinler vallahi umurumda bile değil. Ama artık yeter arkadaşlar.
Yeter. Yani ben sizin için şöyle yapayım. Galatasaray maçlarıyla ilgili mutlaka konuşmalar yaparız. En çok konuşulan Fener pozisyonlarını getireyim mesela. Alın size ilk pozisyon. Buyurun. Ya bir kere arkadaşlar bakın söz konusu pozisyonlara getiriyorum. Bunu Fener Trabzon maçı olarak düşünmeyin. Genel olarak hakemleri konuşuyoruz diye düşünün lütfen. Buna kırmızı demediler. Öyle mi? Eyvallah. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Herkesin kaçırdığı. Bu bir kere net kırmızı. Soru yok. Fakat şurada bulunan bu hakem bu net kırmızıyı nasıl görmez? VAR çağırdı arkadaşlar. VAR çağırmasa bu pozisyon güme gidiyordu. Ve soruyorum size. Zorbay Küçük eğer Fenerlerin dediği gibi sahtekarlığa çıktıysa bu maça bu pozisyonda bu kadar net gördüğü pozisyonda neden kırmızıyı vermedi de VAR çağırınca gitti ve orada baktı. Yani anlayacağınız bakın bu tarafı hiç kimse konuşmadı. Evet VAR sonunda uyardı. Uyarmazsa ne olacak? Uyardı ve kırmızıyı aldı. Ama bu kadar net gören Zorbay Küçük nasıl oldu da bu kırmızıyı vermedi? Arkadaşlar yani buna bakın şuraya bakın özellikle şuraya bakın. Yani buna kırmızı değil diyenin futbol maçı izlemeye hakkı yok veya karakterini sorgulaması lazım. Peki Fenerbahçeliler çok bağırdı. Biz de bağırdık. Bakalım ne olmuş? İkinci pozisyon çok yok. 3 tane pozisyon var. Ben size bir pozisyon getireceğim. Bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Bakın bu biraz net değil. Çok özür dilerim ama maalesef görüntüleri yayınlamadı daha yayıncı kuruluş. Bakın bu pozisyonda Serdar topu elle uzaklaştırdı. Dirsekle. Yerde elle, dirsekle topu uzaklaştırdı. Trabzonlar hafif bir itiraz ettiler ama pozisyon devam etti. Peki ben size söyleyeyim bak çok dikkat. Normalde el yerdeyken böyle pozisyonlarda dirseğe, kola gelen topları hakemlere penaltı çalmayın şeklinde derler. Ve ben de aynı fikirdeyim. Penaltı olmaması lazım. Ama bu pozisyonların benzerlerinde Galatasaray aleyhine penaltı verildi mi? Verildi. Ve dikkat edin bu normal bir pozisyon değil. O topukla gönderdiği top Trabzonlu'nun eğer dirseğe çarpmasa kalenin öbür tarafına gidiyor. Belki de gol olacak. Ama hakem devam dedi. Niye bağırıyorsun Fenerbahçe? Niye bağırıyorsun? Yani bunun bundan mı şikayetçisin? Penaltıyı aleyhimize vermesi lazım mı diyorsun? Yapma Allah'ın aşkına yapma ya. Ya ağzı olanın konuştuğu bir ülke olduk arkadaşlar. Artık sıkıldım. Yani ağzı olan konuşmayacak. Herkes yaptığı yorumların sorumluluğuna sahip olacak. Bakın hiçbir yerde görmeyeceğiniz bir pozisyon getiriyorum size. Fenerbahçe'nin attığı gol. Hiç baktınız mı? Mert Korkmaz yorum yaptın görmediysen pozisyonları aktarıyorum dostum kusura bakma. Bakın burada bir orta geliyor ve bu pozisyonda Zeiss offside değil ve golü atan oyuncu. Fakat arkada Berisha ve önde Salahi net offside. Bak şimdi ben gol offside demiyorum ha lütfen dikkatli dinleyin burayı bakın. Fenerliler özellikle yayındaysanız iyi dinleyin veya sonradan dinleyin. Bakın eğer Zorbay Küçük dediğiniz gibi e, kötü niyetle geldiyse bak bu pozisyonda var ya bu pozisyonda Zayt'a gelen topa hala Salah'ı hareketli ve Berişi hareketli bak durmuyorlar. Offside'lar durmuyorlar ve aktif alandalar ve Zayt'a gelen top da Salah'ın hemen yakınından geçiyor. Ve bu oyuncuyu ve kaleciyi aldatmaya yönelik bir hareket gibi değerlendirilebilir. Değil mi? Değil mi? Evet güzel. Peki ne oldu? Zayt kafayı vurdu ve golü attı. Hakem golü iptal etti mi arkadaşlar? Hayır. Etmedi doğru bilgi doğru teşekkür ederim. Hakem golü iptal etmedi. Zayt'ın golü geçerli skor 1-1. Ama eğer hakem kötü niyetli olsaydı buyurun arkadaşlar bunu hiçbir medya kuruluşunda izleyemezsiniz. Bu pozisyondaki bu golü hakem iptal ederdi. Çünkü
aktif alanda hareket halinde 2 adet offside'da Berisha ve Salahi var. Aralarında Zeiss var. Kime gideceği topun belli olmaz. Belki Berisha'ya gidecek, belki kısa düşecek, Salahi'ye gidecek. Ama aktif alandalar. Peki golü verdi mi? Verdi. Fenerbahçe sen niye bağırıyorsun? Niye bu kadar ağlıyorsun? Ha şampiyonluk gitti diye diyorsan ayrı konu. Ama bir konuyu düzelteyim. Bir konuda düzgün bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar Fenerbahçe ligin en kötü takımı diyorum size. Fakat arkadaş Trabzon maçında İsmail gerçekten çok iyi hazırlamış takımı ve çok iyi oynattı. Onu da söyleyeyim yani. Bizde niye bu olmuyor? Garip. Demek ki teknik direktör farkı var. Evet buyurun. Bir pozisyon daha. Bir tane daha kaldı sonra Galatasaray'a geçiyorum. Bu bir pozisyon daha. İstese hakem onu iptal eder miydi arkadaşlar? Allah aşkına hakem olmanıza gerek yok. Bir mantık yorumu yapın. Onların offside olduğu yere doğru bir top gidiyor ve gol oluyor. Hakem direkt offside'i verirdi. Kaldırırdı ve serbest vuruşu rakip takıma verirdi. Trabzon kullanırdı. Vermedi. İyi güzel. Bir tane daha var onu da göstereyim. Ağladılar ya. Çok ağladıkları için bunları getiriyorum. Peki. Ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Trabzon ne oynadı? Ne mi oynadı? Sadece şu pozisyon yeter biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece şu pozisyon. Vakayeme klasındaki bir oyuncu şu topu direğe attı. Şu top direğe atıldı. Abi şimdi tekrarlayalım ve kısa geçelim Galatasaray'ı konuşalım. Ya niye ağlıyorsunuz ki siz? Yani burada ağlama nedeniniz ne? Puan kaybettiğiniz canınız mı yandı? Hayır. Bak Armageddon kadro teşkili olarak Galatasaray bence Fener'den çok iyi bir kadro. Ama evet sana katılıyorum ama bunun nedenini biliyorsun değil mi? Bunun nedeni orta alandaki güçleri. Yani ne kadar eleştirirsek eleştirelim İrfan Can, Mert Hakan, Mesut bunlar gerçekten orta alanı toparlıyorlar. Souza bunlar gerçekten çok iyi oyuncular. Bunların hangisi bizde oynamaz? Soruyorum size. Hangisi bizde oynamaz? Bu arada borç gördüm. Mert Korkmaz bir şey demiş. Korkmaz. Kıvanç Han başkan borçlar yüksek olduğu için her sene borcun faizi olarak 350 milyon TL ek borç geldiğini söyledi. Bu durumda borçlar nasıl ödeyecek abi? Bunları bahane etmesine gerek yok. Bunları çünkü bilerek geldi. Ama ben dur o pozisyon varsa size bir şey göstereceğim. Galatasaray'a arkadaşlar bir borç daha geliyor. Bir borç daha geliyor. Ama bu Burak Elmas yönetiminden kaynaklı bir borç değil arkadaşlar. Şöyle bir göreyim onu sizin için hazırladım. Evet burada. Bir ceza geliyor arkadaşlar. Hemen getirdim. Ve Yargıtay da buna karşı bir dava açtı, kazandı. Arkadaşlar Galatasaray Spor Kulübü'nün stada baz istasyonu kurdurma hakkına sahip olmadığı beyan edilerek 3 milyon liralık gelirin Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yani devlete geri ödenmesine karar verildi. Yani Galatasaray'a bir ceza daha geldi Yargıtay onayladıktan sonra. 3 milyon TL daha Galatasaray devlete iade yapmak zorunda. Yani Galatasaray'da işler doğru gitmiyor. Galatasaray'da işler bir şeylerin düzelmesi lazım. Ama ben bunları düzeltebilecek bir yönetim aslında göremiyorum arkadaşlar. Sizler görebiliyorsunuz, değerlendirelim. Ama dediğim gibi ben hiçbir şekilde burada bir düzelme olacağını sanmıyorum. PFTK sevkini takip ediyorum ama bir olay daha yaşandı. O arada transfer bilgisini de vereceğim size. Bakın arkadaşlar. Ekaterinburg takımı var Euroleague'de ve hemen hemen Euroleague'in en ne diyelim favori takımlarından birisi. Rus takımı büyük bir ihtimalle zaten Euroleague bayanlardan elenecek. Ve burada bir oyuncu var. Burada Brittney Griner diye bir oyuncu takımı terk ediyor ve Amerika'ya dönmek üzere havaalanına geliyor ama havaalanında yapılan bir kontrolde çantasından uyuşturucu çıktı bahanesiyle gözaltına alınıyor. Ben şunu demek için bunu getirdim. Ya siyasiler, ya lütfen güvenlikçiler, şu elinizi çekin spordan artık ya. Ya bu kız kaç yıldır orada? Bir tek vukuatını gördünüz mü? Hayır. Şimdi bir Ukrayna durumu ve Amerika'nın tavrı yüzünden Amerikan vatandaşı oldu diye bu muameleyi hak etmesi sizce doğru mu?
Olympiakos maçına giden Galatasaray'ı düşünün. Hazırlık maçını arkadaşlar. Her türlü rezilliği yaşamadık mı? Neden? Yunanistan Türkiye arasındaki o dönemdeki özellikle artan bir mücadeleden dolayı. Ya bırakın şu sporun yakasını artık ya. Bırakın TFF siyasiyle destekleri bırak kenara, sen özerksin. Çık, adam gibi seçim olsun orada. Gel, yönet, futbol, spor, diğer branşlar. Lütfen artık özgür olsun. Spor özgürlüktür. Spor iradedir. Spor keyiftir. Bunun çıkardığınız keyif olmakta. Ve spor adamlarıyla güzeldir. Sporu bilmeyenlerle değil. Ve arkadaşlar Britney Griner aldığımız haberlere göre hala göz altında diyebilirim. Şimdi ben bir toplantıdan bahsettim. Tabii sizden tepkileri de gördüm arkadaşlar. Bu arada tabii şeyden bahsetmiyorum. Zorba'ya saldırıdan, stada atılan su şişelerinden, Zorbay'ın son anda o saldırgandan kurtulmasından hiç girmiyorum bile. Çünkü 5 para etmez bir durumu. Yani onun için mutlaka herhalde PFDK görevini yapacaktır diye düşünüyorum. Daha önce toplanmayı planlamışlardı arkadaşlar. Fakat Galatasaray şu anda bu gördüğünüz kurmaylarla bir araya geldi ve başkan da yanlarında. Kimler bunlar? Pascal Sensible, Luis Campos, Dominic Torrent ve Burak Elmas. Bu dördü Galatasaray'ın şeklini, gelecek yıldaki şekillerini, neler olabileceğini ve neyi planlamaları gerektiğini, hangi oyuncularla nasıl bir yol haritası çizilmesi gerektiğini aralarında saatlerce konuştular ve özellikle Luis Campos'un önerilerini Burak Elmas dinledi ve buna ait tahmini bir raporu da ben size çıkarttım. Şimdi getireceğim. Yunus Kaval, lütfen bunu açıklar mısın? İşten gün bile yollayamayan bir akıl heyeti, baskın olmayan bir akıl heyetimiz varken bu yönetim nasıl gider? IŞİD'den nasıl bu kadar lobisi yüksek olabiliyor, anlam veremiyorum demiş. Bunu açıkladık Yunus'um. IŞİD'den lobisinin olma nedeni kulübe ve Galatasaray'a vermiş olduğu borç. Yani Başkan Burak Elmas'ın ona olan borcu. Yani bundan dolayı büyük bir ihtimalle eli ayağı bağlı başkanın. Yoksa başka bir sebebi olabilir mi? İşten kim ya? İşte ne olduğunu herkes biliyor artık zaten ve Galatasaray'daki çıban başının da Işıtan Gün olduğunu herkes biliyor. Ama ne olur bilmiyorum. Musa Alışkan Süper Lig'de şampiyon olmak istiyorsanız orta sahanız iyi olacak. Bakınız 2 sene üst üste şampiyon olduğumuz döneme aynen katılıyorum. Zaten az evvel onu söyledim. Fenerbahçe kadro olarak gerçekten çok kötü bir kadro. O forvetler ne öyle ya? Ya yemin ediyorum böyle bir şey yok. Ama öyle bir orta sahaları var arkadaşlar. Yani o orta sahadan 2 tanesini bizde oynatsak şu Galatasaray şampiyonluk yarışında kafa kafaya olur mu olmaz mı? Vallahi görmenizi isterdim. Tahmin tabii ki ama bilemiyorum. Ve görüşmeler sonunda belki bu yayını yani şu göstereceğim görseli getirmem pek doğru değil diyeceksiniz. Çünkü oyuncular hala lig devam ediyor. Aslında getirmek de istemiyorum ama şöyle bir şey yapabilirim. Bakayım şöyle bir. İnşallah buraya gelmez. Geldi. Hemen şuraya atalım. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Galatasaray'da şu sayacağım isimlerle yollar yazın kesinlikle ayrılıyor. Karar net olarak verildi. Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Sofyan Feguli, Arda Turan. Erik Pulgar uzatılmayacak, güle güle denecek. Çikaldao. Çika'yı göndermeye karar verdiler. İyi bir teklif gelmesi durumunda arkadaşlar. Ömer Bayram konusu soru işareti. Payne konusu Barcelona'nın alacağı tavra göre değişecek. Ona göre bir karar verecekler ama ben gönderileceğini düşünüyorum. Yani alınmayacak yani. Muslera devam edecek. Okan'ı alırlarsa Okan'ı alacaklar. Olmazsa Batuhan Şen vesaire orası o şekilde duracak. Alparslan Öztürk'ü gönderecekler arkadaşlar. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe gönderilecek diğer oyuncular ve sürpriz Taylan Antalyalı. Gelecek olan teklife göre Taylan'ı da gönderme kararı aldılar ve bunun yanında bazı oyuncularla da ilgilenmeye başladılar. Bunu aslında çok fazla vermek istemiyordum ama şöyle getireyim. Bakın arkadaşlar. Ve ilgilendikleri oyuncuların başında gelen oyuncular işte gördüğünüz gibi. Şimdi transfer döneminde değiliz. Ben transfer bilgileri de vermek istemiyorum ama ciddi anlamda bu üçlü ve bu üçlüye Torrent oranlar için yorum yapar mısın Aslan abi demiş. Oranlar abi oran dediğin demin getirdiğiniz oranlar mı? Yani muhtemelen Galatasaray'ın oranı düşmüş.
Barcelona'nın oranı yükselmiştir. Ömer Bayram'la ilgili henüz karar verilmemiş arkadaşlar. Ama büyük bir ihtimalle eğer sağlam bir ekip kurmak istiyorlarsa gönderecekler gibi geliyor. Arkadaşlar bakın, birçok oyuncu var. Bunlar sadece bizim öğrenebildiklerimiz. Bunların yanında daha birçok oyuncu da var listede olan ve bunların arasından seçimleri teknik direktöre bırakmadılar. Luis Campos ile Pascal Sensible devrede ve Campos bu oyuncular arasından bazı tercihler yapacak ve kendi önereceği bazı oyuncular da olacak arkadaşlar. Kimler bunlardan? Bazıları, bunları vermemize pek fazla bir sorun olmaz. Ali Akman, biliyorsunuz. Forvet mevkiinde. Bu da zaten forvette 2 tane daha oyuncu var. Arda Kızıldağ, biliyorsunuz, Gençler Birliği'nden bir oyuncu, stoper, sağlam bir çocuk. Atalay Babacan'ın tekrar takımda mutlaka oynaması gerektiğine karar verildi. Batuhan Yavuz sağ bek için düşünülen ve incelenen bir oyuncu. Bakın, bunlar transfer olacak demiyorum. Bunların arasından ve daha en az bir 30-40 oyuncu daha var. Bunların arasından yeni bir ekip kurmak ve yeni bir Galatasaray oluşturmak yolunda şu anda düğmeye basıldı. Onu net olarak size söyleyeyim. Berkay Yılmaz sol bek konusunda Doğan Alemdar hala ısrar devam ediyor ama ben bir sonuç alacaklarını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yunus Akgün tekrar döndüğünde büyük bir potansiyel bekliyorlar ondan. Kaan Ayhan ismi hala gündemde. Nedenini bilmiyorum. Demek ki beğeniyorlar. Kenan Yıldız orta saha oyuncusu. Bayern Münih altyapısından yetişen bir oyuncu. Mert Müldür gene gündemde. Batuhan Şen'i söyledik zaten. Geri çağıracaklar. Thiago Çukur. Bu çocuk forvet mevkiinde oynayan sağlam bir çocuk. Sanıyorum anne babadan, ya anne ya baba büyük bir ihtimalle Türk bir gencimiz. Bu da şu anda gündemde olan ve takip edilen oyunculardan arkadaşlar. Yusuf Barasi. Yusuf Barasi de forvet mevkii için gene takip edilen ve değerlendirmeye alınan oyuncuların arasında. Eren Elmalı'yı zaten Vedat abiyle beraber sizlere çok çok önceden duyurmuştuk. Net olarak o da liste içerisinde ve Emin Bayram bu takımda net bir şekilde olması isteniyor. Okan Koçuk ise her ne kadar görüşmeler o şekilde devam ediyor dahi olsa Okan Koçuk'ta sanki içimde Galatasaray'da oynamayacak gibi bir his var. Bilmiyorum, yani bunu iddia ediyorum. Sadece kendi içimden hissimi söyledim arkadaşlar. Şenol Coşkun arkadaşlar, like atmayan varsa lütfen like atalım. Evet arkadaşlar, unuttum. Tabii yayının akışına kaptırdık kendimizi. Like atarsanız, abone olursanız bizlere çok büyük destek olmuş olursunuz ve bu kanalı gerçekten daha da yukarılara çıkarmamızda emin olun çok çok büyük bir parmağınız ve desteğiniz olmuş olur. Bakın, size gündemle ilgili birçok konuyu getirdik ve Fenerbahçe'nin o kadar bağırdığı pozisyonlara kadar getirdik. Yani ben anlamadım, Fenerbahçeliler niye o maçta o kadar bağırdılar. Demek ki Trabzon'la ilgili bir yaraları var. Peki düşünebiliyor musunuz? Galatasaray'ın gittiğini, orada maç yaptığını, az kaldı. Çok büyük olaylar olur arkadaşlar. O yüzden tedbirleri ele almamız lazım ve Galatasaray oraya sağlam bir şekilde çıkmak zorunda. Bir spor yorumcusu eski futbolculardan Bakasetas'ı konuştu. Şaşırdım. Bakasetas korkmuş dedi, çıkmadı dedi. Aa, ya arkadaş, bu kadar mı kolay ya bir oyuncuyu suçlamak? Bakasetas kralından korkmaz. Niye çıkmasın ki? Ya bu kadar basit yorumları yapan ana medya akımını ben artık izlemiyorum arkadaşlar. Burada Eyüp, Günay, bizler, işte diğer arkadaşlarımız var. Mesela Kadir abi, çok sevdiğim bir insan. Ben onu gerçekten çok seviyorum. Onu aleni sevdiğimi de her yerde söylüyorum. Bir gün inşallah bir araya geleceğiz. Yani buralardan haber alalım. Burada gerçek haberleri sizlere veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. Sizlerle bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eğer Tanovic seneye kaleye Okan Koçuk gitsin. Türk oyuncuları kolay kolay gönderemezler. 4 Türk oynamalı, onu unutmamak lazım. Evet doğru ama dikkat et, listede çok fazla Türk oyuncu da var. Yani buna göre hatta burada ben Alanya Spor'dan 2 tane Türk'ün Galatasaray'a katılabileceğini söyleyeyim. Göztepe, Obina ısrarla o listede olduğunu düşünüyorum ama teyit edemedim. Sadece buraya gelen Galatasaraylı bazı yöneticileri gördük. Onları takip ettik. Sensible şu anda nasıl demiş Tolga, ben Sensible'ı hala tanımış değilim. Eskiden menajerlik yapıyor olması bize avantaj mı olur, dezavantaj mı getirir bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim, Luis Campos'un olması büyük bir avantaj. Hele ki Luis Campos gerçekten başkanın dediği gibi, şimdiye kadar çok doğru şeyler söylemedi ama dediği gibi
Galatasaray'a hayırlı olabilecek, faydalı olabilecek, ekonomik olarak da Galatasaray bütçesini fazla sarsmayacak oyuncular tespit için kolları sıvadıysa Campos'a güvenebilirsiniz arkadaşlar. Onu ben net olarak söyleyeyim. Yani bu üçlü şu anda başkanla beraber diğer iki kişi Campos ve Sensible bu göreve başladılar. Ama burada soru işareti şu. Barça oranı şu an 1.08 mi? Yani para yatırmayın vermem diyor. Ben olsam sürpriz oynarım. Galatasaray oynarım vallahi. Ciddi söylüyorum ya. Asıl olan Galatasaray. Ekrandaki oyuncular 3. rotasyon oyuncusundan fazlası olmaz. %100'ünü verseler. Şimdi bak orada durum şu. Gençler bazında bu olay var. Yani e, takıma 2 veya 3 belki 4 tane yaşı olan, tecrübesi olan, katkıyı direkt verebilecek oyuncular da bakıyorlar. Sadece özellikle gençler konusunda aldığımız istihbaratlardan çıkardığımız isimleri sizlere getirdim. Yani elbette haklısın. Yani tamamen gençlerle kurulu bir takımın birçok baskıya hem de bu Türkiye futbol iklimine yenik düştüğünü hepimiz defalarca gördük. O yüzden onların aralarında onları toparlayabilecek büyüklerine mutlaka ihtiyacı olacaktır. Evet, bu şekilde bir hafta atlandı arkadaşlar. Ve Beşiktaş bu akşam Başakşehir maçını oynayacak. O da ayrı bir olay. Bakalım nasıl bir maç olacak? Kimler ağlayacak akşam? Onu da göreceğiz. Ama dediğim gibi Galatasaray bizim her şeyimiz. Ben size bir itirafta bulunayım. Gerçi bunu söyledim daha önce. Sizlerden de duydum. Galatasaray puan kaybettiğinde veya yenildiğinde veya galip bile gelse kötü oynadığında sabahlıyorum arkadaşlar. Uyuyamıyorum. Çünkü gece rüyalarıma giriyor. Anında uykumdan uyanıyorum ve kalkıp bilgisayar başına geçiyorum. Tekrar taktik veya pozisyonları incelemeye başlıyorum. Yani hayatımız Galatasaray üzerine kurulu. Hayatımızı kimsenin mahvetmesine bizler izin vermeyiz. Her türlü tehdide rağmen biz Galatasaray'ımızı sevmeye, ona aşkımızı ilan etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bizler gerçekten Galatasaraylıyız. Peki soruyorum. Sayın yönetim, sayın başkan, sizler gerçekten Galatasaraylı mısınız? O zaman artık Galatasaraylı olduğunuzu bize gösterin. Yoksa sabır artık taştı. Bu bir tehdit değil ha, yanlış anlamayın. Biz kimiz size tehdit edeceğiz değil mi? Ama artık yeter. Artık yalana dolana geçmişe dönüp ona buna girmemize gerek yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Ben yemiyorum. Yiyen var mı bilmiyorum. Ama ben yemiyorum. Bu esnada Ukrayna-Rusya savaşı içinde bir yorumda bulunmak istiyorum. Topraklarını savunmaya çalışan işgalci bir güce karşı direnen tüm Ukrayna halkını e, buradan desteklediğimi tekrar belirtmek istiyorum. Hiç kimsenin toprak bütünlüğüne göz dikemez. Hiç kimsenin insani haklarına müdahale edemez. Rusya bu konuda çok büyük hata yaptı. Buna karşı konuşmalar yapan Amerika'nın sanki çok farklı eylemleri olmuş gibi o kadar konuşan ülkelerin de gördüğünüz gibi Rusya'ya karşı nasıl sustuğunu hepimiz görüyoruz. Ancak ben Türkiye'nin yaptığı işlerin şu an için doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Gül Ünal dün akşam mendil harcama rekoru kırılmış, duydunuz mu? Kağıt mendil mi? Tolga, Galatasaray olmak, Türkiye'de yaşamak çok zor. Evet, doğru. Türkiye'de yaşamak çok zor. Yani gerçekten arkadaşlar bugün bir muhabbet oldu. Yani 4 kişi etrafını çevirmiş bir arkadaşımızın ve e, komando bıçağıyla üzerine yürümüşler. Çocuk silahını çekince kaçmışlar. O da emekli asker. Şimdi düşünüyorsunuz gariban vatandaş ne yapacak? Bayanlarımız ne yapacak? Bu kadar kötü müyüz biz? Biz insanlığımız ne zaman kaybettik? Ne oluyor? Bizler de hatalıysak kendimizi ön yargılı olmadan irdeleyelim arkadaşlar. Ama maalesef bizler gerçekten artık dengemizi kaybettik. Ben televizyondaki ana medya haberleri, ana medya spor programlarını hiçbirinizin izlemesini tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten iş artık çığırından çıktı. Ben size söyleyeyim. Burak Elmas değil sadece sonunu hazırlayan. TFF de sonunu hazırlıyor. Fenerbahçe yönetimi de sonunu hazırlıyor. Onlar gerçekten artık o koltuklarda oturamayacaklar. Bunu net olarak görüyoruz. Servet Yardımcı hakkında birçok konuyu ben size getirdim ve bunları konuştuk. Neler yaptığını, Galatasaray'la ilgili Avrupa'da yaptığı konuşmalara kadar getirdim. Ne oldu? Bak bazı hakemleri de servet atıyor dedim.
Bunları da söyledik. Ne oldu? Dün Fenerbahçe'den bir tane var ya, Bilecik Cincon diyen çok delikanlı arkadaş çıktı, yardımcıya bir sürü ağza alınmayacak laf saydı. Ne oldu? Ne oldu Paşinyan? Ne oldu? He? Daha dün hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordunuz. Arkadaşlar, sporcuların yönetmesi gereken bir eğlencedir. Bir ne diyeyim, müsabakadır diyoruz, ama çıkıyor spordan gelmiş Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Bey, seneye diyor kulüplerde 3 yabancı oyuncu oynayacak bayan baskette. Niye aldın bu kararı? Bayan basketçilerimiz yetişmiyor. Ulan oğlum, aynı salak kararı Türkiye Futbol Federasyonu da aldı. Al, halimizi görüyorsun. İyi yabancı her zaman oyuncu yetişmesinde katkı sağlar. Bunu senin bilmen lazım. Ama maalesef arkadaşlar, bu adamlar bu adamlar sporu yönetiyor. Bak, spordan gelen bir adam bile nasıl yönetiyor. Bu arada Havin, bilgi doğru ama netleşti mi bilmiyorum. Evet, Nestor Maestro ile yollar ayrıldı. Galatasaray maçından sonra yalnız Maestro'nun yaptığı da bu ülke için bir kara lekedir falan açıklamalarını da kendisine hatırlatırım. İngiltere'de olan olayları, daha dün bir statta 5 seyircinin sahaya girerek oyunculara saldırdığını kendisine hatırlatırım. Biz holigan değiliz Sayın Maestro Bey. Ben bunu yüzüne söyledim ha. Rahat olun. O kadar rahat söyledim ki yani. Biz holigan değiliz. Biz takımımıza aşığız. Biz takımımızı ölümüne seviyoruz. Biz Galatasaraylıyız arkadaş. Ve Avrupa Galatasaray'ı bir kez daha görecek inşallah. Ne zaman? Perşembe günü. Ben hepimizin korkularının aksine Galatasaray'ın oradan bir beraberlikle çok rahat bir şekilde döneceğini ve Türkiye'de bir şeyler değiştirebileceğini düşünüyorum, hissediyorum. Sizlerin de hissetmesini istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bayağı bir dertleştik. Arkadaşlar, bırakın ağlayan ağlasın. Bırakın isteyen istediği kadar hüngür desin. O dün hakem de insandır, hata yapar diyen arkadaşların bugün ana medyada ve kendi sitelerinde nasıl konuştuğuna şahit oluyoruz. İşte bu benim kitabımda 180 derecedir arkadaşlar. Onu siz tamamlayın kendi kafanızda. Şimdi burada bir yerde beste sorun yaşamayalım. Ama şunu biliyorum. Galatasaray gerçekten Avrupa'da farklı oynuyor. Takımımıza güvenelim. Ben tam tahmin edilenin aksine o kadar hezimetlik bir maç olacağını düşünmüyorum. Hatta sürpriz bekliyorum. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Öl desin ölürüm. Bu kadar net söylüyorum. Hiçbir şey abartmıyorum. Galatasaray'dan başka hiç kimseyi tanımıyorum. Sizler çok mükemmel, harikulade Galatasaray taraftarlarısınız. Ve akşam 8'de sanıyorum Vedat abiyle Emre yayında olacaklar arkadaşlar. Onları da takip edelim. Diğer Eyüp Yıldız yayını ve Güney Esenkent Futbol Muhabbeti kanalında lütfen takip edip like atalım. Çok değerlisiniz. Lütfen moralinizi bozmayın. Bir nick vardı. Galatasaraylı başı dik yürür. Nokta. Görüşürüz arkadaşlar.